Güneş var. Güneş gördük. Yeni videodan herkese selam dostlar. Sri Lanka'nın Ahangama bölgesindeyiz. Ya dün geldik buraya. En son Mirissa'da kapatmıştık kamerayı. Mirissa'da biz 2 gün daha kaldık. Burada bir Türk köyü vardı. 2004 yılında dayı gel içime gir böyle. Tamam mı? Bir şey de diyemiyorum, gülüyorlar. 2004 yılında abi burada büyük bir tsunami ve deprem gerçekleşiyor. Ardından tsunami gerçekleşiyor. 2006 yılında da Türkiye Cumhuriyeti buraya bir köy yapıyor abi. Yardım yapıyorlar. 450 tane hane, konut inşa ediyorlar. Hatta bir Budist tapınağı falan yapıyorlar. Türk Kızılay'la beraber yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. O köyü ziyaret edip oradaki insanlarla konuşmak istiyorduk. Yağmur nedeniyle gidemedik. Bu bölgede yılan çiftlikleri vardı. Onları ziyaret edip böyle yılanları besleyen insanlarla görüşüp yılanları gösterecektik size. Onu da yapamadık. İnanılmaz bir yağmur vardı. Evet. Mirissa'dan çıktık, geldik Ahangama bölgesine. Dedik ki burada belki hava güzel olur. Buradan gideriz. Buradan da gidemedik. Dün gitmeye niyetlendik ama olmadı ne yazık ki. Bütün gün hostelde geçirdik ne yazık ki. Şimdi de çıktık, artık Galle'ye doğru devam edeceğiz. Çünkü dönüşümüze çok az kaldı. Galle'ye, oradan da Colombo'ya doğru devam edip Colombo'dan da artık uçacağız. Uçağımız var. 5 günümüz kaldı. Ondan dolayı 2 günde Galle'ye ayırdık. 3 günde dinleneceğiz artık Colombo'da. Ahangama'yı nasıl buldun? Ben burayı sevemedim ya. Mirissa çok güzel. Mirissa ile Ella'yı sevdim. Ama Ahangama'da bilmiyorum, beni çekmedi, çok cezbetmedi. Bir şey yok gibi. Yiyecek bir şey de çok bulamadık burada. Ne yazık ki yiyecek bir şey bulamadık. Biz de Allah'tan kaldığımız hostelin mutfağı vardı, ocağı vardı. Hemen altımızda da market vardı. Marketten yoğurt aldık, şekersiz yoğurt aldık. Ona dikkat edin buraya gelecekseniz. Çünkü yoğurtların geneli şekerli. Şekersiz yoğurt aldık. Nugget aldık, makarna aldık. Onları yaptık, onları yedik. Karnımızı o şekilde doyurmuş olduk. Birazdan böyle crazy bus'lara binip Fatma'nın en sevdiği muhteşem bir yolculukla Galle'ye doğru devam edeceğiz. Galle'de buradan ortalama bir yarım saat falan sürer diye düşünüyorum. Crazy bus'lardan kurtulmak istiyorum artık gerçekten. Allah'tan Galle'den Colombo'ya tren varmış. Evet, Sevindim trenle yani. gideceğiz. Havada şansımıza bugün gidiyoruz ya, muhteşem ya. How much Galle? Galle, how much? Gala 3,500. Adam buradan 3500 diyor ya. Şimdi bizim bineceğimiz de inadına dolu oluruz. Böyle Fatmacığım böyle çok böyle böyle. seviyor. Virajlara çok hızlı giriyorlar. Yani koca otobüsle virajlara o kadar nasıl hızlı girebiliyorlar? Yes bro. We going to Galle. Gala. How much Galle? You. How much Galle? You me. How much? How much? Sen söyle. 3. 3 mi? No. Bus 100. Öyle bir sırıtırsın işte. Doğru. Yapacak bir şey yok. Thank you bro, thank you, thank you. Bir tane Galle arabası geldi ama Fatmacığım çok dolu diye istemedi. How much you pay tuk tuk? Ha? No tuk tuk, we going to bus. Why? Cheap. Yok. Yes. How much you pay tuk tuk? No tuk tuk. No, I don't know. Bro, tell me. Tell me. Iya pak. Tell me. Money problem. No money. Why? No problem. Turkey. Okay. Turkey. Where are you going? Galle. How much? Tuk tuk. No tuk tuk. We go to bus. No smoking, no? No, I don't smoke. Bu arada dostlar, hazır burada otobüs beklerken ben de size birkaç konuda bir şey söylemek istiyorum. Bazı böyle yorumlarda benim çok gülüşüme takılan insanlar oluyor. Bunu fark ediyorum. Bunu görüyorum. Yorumlarda da bunu gönül rahatlığıyla dile götürüyorsunuz. Normalde ben yorumlara takılan birisi değilim. Fakat insanların bu tarz şeylerine bence siz de takılmayın. Benim kahkaha atışımı escort bir kadına benzeten bir arkadaşımız vardı mesela. O yorumu kaldırdım. Yani bu tarz ithamlar çok yanlış, çok doğru olmayan, kendi düşünce tarzıyla yapılmış yorumlardır. Takmıyoruz ama şöyle bir şey var. Ben ezelden beri böyle gülerim. Kahkaha atarım. Bundan rahatsız olan varsa kanaldan ayrılabilir. Hiç sıkıntı yok. Ben bu şekildeyim. Ben sürekli gülerim. Yolda birisini görsem gülerim. Ayağım takılsa gülerim. Ben her şeye gülerim yani. Gülmekten
ne zarar gelir ki abi? Saçma sapan yorumlar lütfen gülmekle alakalı yapmayın. Yani eleştirin, eleştirinizi de güzel yapın ama bu tarz benzetmelerle yapmayın. Tabii ki eleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani gönül rahatlığıyla eleştirin. Onda sıkıntı yok. Ama hakaret içerikli olması gerçekten üzücü. Kimsenin şahsına hakaret etmeyin. Bu biz de olsak, bir başkası da olsa bunu yapmayın. Çünkü çok kırıcı. Çoğu zaman aslında takmıyoruz ama bazen öyle bir yorumlar geliyor ki yani bu kadar da olmaz diyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Gözünü seveyim. Yani herkesin vardır sıkıntılı şeyleri, sıkıntılı süreçleri. O dönemlere denk gelip okuyoruz. Üzülüyoruz yani. Hoş olmuyor. Sizleri seviyoruz dostlar. Yani illa ki hani ilk yorumda gelecek, kötü yorumda gelecek. Buna bir şey dediğimiz yok ama yani benim gülüşümü de eskort bir kadına benzetme kardeşim yani. Bu terbiyesizliği de yapma yani. Biz burada bakın uğraşıyorsak, kan ter içinde kalıp video çekmeye çalışıyorsak. Senin gülmene takılıyorlar, benim de gülmememe takılıyorlar. Aynen. Yani hani yok ne yapsan olmuyor sanki. Ya zaten hani ağzında kuşta tutsan beğendiremezsin ama yani eleştirirken de hani güzel bir şekilde eleştirmek önemli. Bu da kendi insanlığını, kendi gelişmişliğini gösterir. Ne yazık ki. Evet kardeşlerim, Crazy Bus'ların içi de böyle baksana şıkır şıkır. Vay kardeşim orada Audi'nin arabasını koymuş. Böyle dev ekran var, müzikler var, böyle oyuncaklar var. Türlü türlü şeyler var. Yani sürücünün, araç sahibinin keyfine göre dizayn ediyorlar ve inanılmaz güzel yani. Her yer oyuncak. Fatmacığım oturacak yer ayarladık. Çok şükür. Biz Galle'ye geldik şükür. Fatma'nın biraz midesi bulansa da 3 tane ülkenin hükmettiği şehre geldik abi. Bakın görüyorsunuz kocaman eski Galle bölgesi. Kocaman surlarla, kaleyle çevrili bir bölge. Burada 1588 yıllarında Portekizler geliyor abi buraya. Portekizler kuruyor. Ardından Portekiz sömürüsünden bıkan halk gidiyor abi Hollandalılara sığınıyor. Hollandalılar geliyor buraya Portekizlerin elinden alıyor. Ardından onlar hüküm sürmeye başlıyor. Halk bu sefer Hollandalılardan kurtulmak için de gidiyor abi İngilizlerle anlaşma yapıyor. Ardından da İngilizler bu bölgeyi sömürü halinde kullanmaya başlıyor. Yani 3 tane ülkenin hükmettiği bir şehir oluyor burası. Hello brother, how are you? Fine. Baksana, this is what is tuna? Ton balıkları arkadaşlar. O arkadaki bayağı farklı bir balık türüne benziyor. Ha? Big tuna. Büyük tuna diyor. Güzel. Bu bölgeleri hep gezeceğiz dostlar. Şimdi gidelim hostelimize, çantamızı bırakalım. Özellikle bu Old Galle yani eski Galle bölgesinden hostelimizi seçtik. Çok güzel gezeceğiz buraya. Oo baksana gel. Bir şey gördüm. Oo. Balığa bak. What is name? Ha? Tuna. Bu da mı ton balığı? Kocaman bu bayağı ama ya. Bu bölgede yani Sri Lanka'da dostlar ton balığı çok fazla yaygın. Buralarda hep ton balığı kullanılıyor. Bak şurada da kocaman bir balık var. Vay be, bu bölgeleri gezeceğiz dostlar. Şimdi gidelim sırt çantamızı koyalım. Sonra karnımızı doyuracağız. Sonra gezmeye başlayacağız. Modumuz yükseldi. Fatmacığımın azıcık midesi bulansa da geçti. Hadi bakalım. Buraya biz gecelik 1000 lira para veriyoruz. Bakın burada böyle Buda şeyleri var. Oradan da böyle ortak alanı görebiliyoruz. Şimdi biz bir karnımızı doyuracağız. Kahvaltı yapmadık. Saatlerimiz 2 civarında. 2 yok herhalde. Bakın buradan da böyle durabiliyorsunuz. 12.45. Aşağıda kafeteryası falan var. Tam burada Türk parası var mı diye bakınırken abi burada bizim 20 liramızı görüyoruz. Turkish lira. We from Turkey. Turkish lira. Mustafa Kemal Atatürk. Big Father. Bakın burası da hostelin kafeteryası. Frangipani Motel diye geçiyor.
Burada bir Lübnan mutfağı varmış. Biz oraya gideceğiz. Orta Doğu mutfağı varmış. Orada bir karnımızı doyurmaya çalışacağız. Sonra da size Galle'yi gezdireceğiz. Çok güzel şehir ya. Çok hoşuma gitti benim. Tatlı bir şehir, evet. Close. Okay. Kapalı dostlar. Ne yazık ki şansımıza burası kapalı. Burasını bizim Memo var ya değişik yollarda. Onun videosunu da keşfetmiştik. Bir gelelim dedik. Bizim damak tadımıza yakın sonuçta. Ama Bakalım demiştik. Ama ve lakin burası kapalı. O zaman şöyle aşağı doğru gidelim. olur, bir yer buluruz ya. Aynen. İlla ki vardır bir yer. Dostlar şimdi böyle bir kafeye geldik. Kafenin ismi Pizzeria Napoletana diye bir İtalyan restorantı sanırım. Bakın şurada da çok güzel kafalar falan var. Biz burada bir tane margarita söyledik abi. 2500 rupi. Bir tane bruschetta al pomodoro diye bir böyle ekmeğin üstünde sarımsaklı ve domatesli sarımsaklı sosla birlikte olan kıtır ekmek söyledik. Ve içeceklerimizi söyledik. Kıtır ekmeğimiz geldi. Nasıl sence? Şöyle düşünün. Ekmeğin üstüne sarımsaklı yağ sürülmüş, üstüne domates. O yağ da arkadaşlar Evo Oil olarak geçiyor. Evo Oil de abi İtalya'da yapılan 2020 yılında altın ödül kazanan sızma zeytinyağıymış. Zaten Onu onu diyecektim. kullanmışlar. Zeytinyağlı bizim tadı benziyor. Valla. Evet. Lezzetli yani. Hadi o zaman afiyet olsun bize. Güzel. Evet abi. Pizzamız da geldi, margaritamız. Mis gibi, güzel, kalın, perfect. Beklediğimden de güzel geldi yani. Afiyet olsun. Dostlar bakın, hesabımız geldi. Bir pizza, bir o gördüğünüz ekmekli 2 tane ekmek arası domatesli, sarımsak mayonezli ve o meşhur yağdan olan ekmek ve içeceklerimiz totalde 4950 ruble yaptı. Yani 5000 ruble. Totalde 650 liraya 2 kişi çok rahat, çok güzel doyduk. Yani gayet mekan 10 numara. Gelirseniz buraya mutlaka uğrayabilirsiniz. Pizzeria Napoletana. Şöyle de 2 kartpostal verdiler bize. Arkalarında gezilecek yerler falan yazıyor. Çok hoş, çok tatlı. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Dostlar bakın böyle direkt çıktığınızda kafeden sizi muhteşem ara sokaklar karşılıyor. Yediğimiz yer burasıydı. Arkadaşlar Sri Lanka'nın güney sahillerindeyiz. Bakın burası Galle, Galle Port olarak geçiyor. Burası tarihiyle, atmosferiyle, yapılarıyla ülkenin en büyüleyici konumlarından birisi. Sri Lanka Very t-shirt. handsome. Aha. You are nice man, you. Thank you very much. Yeah. Thank you, thank you. What is your name? My name is Vasanta. Vasanta. Fisherman. Fisherman. That is my boat. Ha. 7 boat owner. Oh, very nice. My 7 tane botu varmış. Which country you are from? Turkey. Turkey. Nice Uh-huh. country. Thank Nice you. people. How long Sri Lanka? 3 week. 3 weeks. Uh-huh. It's a beginning and middle. Begin. Beginning. Uh-huh. Start. Sri Lanka. Very nice Sri Lanka. Good people, good country. Market. Yeah, market is Fish market. fish and the fish and tea market. Ha, tea ve fish. Okay. Go to market, tea cheap. Aha. Here. How many time? You go walk 7 minutes. In the 10 minutes. No, 7 minutes. not 7 10 minutes. Ha, okay. This is the Sri Lanka, the best tea, mango tea. The Mango tea. Mango tea. local market 1,000. This is candy Sigiri Ayala 3,000. Your mama, father gift, you go to market cheaper. Yes. It's the local price. Yes. Your hair very nice. Rasta yaptırmış No, abimiz. it's not making natural. Natural. Yeah, I am Lord Buddha. This is the palm reading man. Ha. Lord Buddha people. This, my grandfather, my family, big Ha, aile de He's öyle. a natural. Natural. Natural, Gayet doğal ya. Natural. No making.
Natural. Ha. Örmemiş yani, gayet kendinden Allah Allah. diyor. Farklı. Natural. Try it. You selfie, you Yes, gel. Oh. You next time come in Sri Lanka, eat fish. My stall is corner, 2 minutes my place, the tuna, butterfish here. My people today business. Okay, thank you. Later come in fish, each, no charge, no money. Next time, my name is Vasanta. Vasante. Vasante. Okay, nice to meet you, Nice to meet Nasante. you. You go this way, Okay. alone. Okay. My daughter today class. Okay. Abimizle daha önce de karşılaşmıştık videonun başında, hatırlarsanız. Ne diyorduk abi? Burası Sri Lanka'nın en güneyindeki en güzel noktalarından birisi. Genelde herkes tatil yapmak için Mirissa, Ahangama, Umvaton o tarafları tercih ediyor. Oralar da buraya yakın. Biz de zaten Ahangama'dan geldik. Bu bölge abi hem tarihi dokusuyla hem sokaklarıyla, evleriyle, kültürüyle çok güzel, çok neşeli, cıvıl cıvıl bir şehir konumunda. Şu andan itibaren abi sizinle birlikte 400 yıldır ayakta olan, yaşayan Galle'yi göstermeye çalışacağım. Sürçülisan edersek affola diyelim ve Galle gezimize başlayalım. Abi dedim yani şehirde 3 tane devlet hüküm sürmüş diye. Bakın 1588'de Portekizler tarafından burası ele geçiriliyor abi. Hatta dış kale surlarla çevrildi zaten burası. Surlar ve kale Portekizler tarafından yapılıyor. 1600'lerde Hollanda'nın kontrolüne geçiyor. O zamandan beri ayakta. Burada böyle bildiğin hani yürürken tarihin içinde adım atıyormuşsun gibi hissi uyandırıyor. Bakın zaten bir sürü de turistler gelmiş. Buranın görselini çekmeye çalışıyor. Ne yazıyor orada? Dieu et mon droit yazıyor. Anlamını bilen yoruma yazsın. Bu arada dostlar, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen videoyu şu an durdurup kanalımıza abone olup Yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. dostlar, şimdi biz Galle'nin tren istasyonuna geldik. Buradan Colombo'ya saat kaçlarda var ona bakacağız. Bakın saat 4'te varmış, 5'te varmış, 7'de, 8.50'de, 10.50'de. Daily yazan her gün oluyor. Bak Sunday sadece pazar günleri varmış. 10.50'de her gün Express varmış. Colombo Fort'a gidiyor bak. Şunun bir şeyini çek, fotoğrafını. Buraya geleceğiz abi. Buradan bineceğiz. O esnayı da size çekeceğim zaten. Tren istasyonları bu şekilde. Bakın size şunu göstereceğim. Şu dikkatimi çekti. Hala tren istasyonlarında çok eski dönemlerden kalma tahtalar kullanılabiliyor. Aletler kullanılabiliyor. Baksana, analog yani. Elle çevirirsin bunları. Colombo Fort falan. Bak Express. The time'ları, zamanları yazıyor. İlginç yani, değişik. Buradan geliyorsun, biletini alıyorsun abi. Şehir turuna devam edebiliriz artık abi. Buradan normalde Colombo'ya otobüsler var. Trenler çok rahat oluyor. Evet. Ve inanılmaz uygun oluyor. Yani $1 gidebiliyorsunuz. Ondan dolayı biz trenle gitmeyi düşünüyoruz. Bakın burada da denizden gelen bir dere. Arabanın güzelliğine bakar mısın ya? Çok iyi değil mi ya? Vay. Bak şurası da bir kriket sahası. Bak burada da çocuklar oynuyor kriket. Buranın ana sporu abi kriket. Biz ilk baş geldiğimizde bilmiyorduk, öğrenmiş olduk kriket olduğunu. Bak çocuklar hep oynuyor ya burada. Böyle yeşil alanlar olduğu yerde hep kriket oynuyorlar ve kargalar da çok fazla bu ülkede. Boynuna bir şey olmuş yazık. Karga saldırısına uğrarsan ne yaparsın? Hiç bilmiyorum. Yani. Ama insanlardan hiç kaçmıyorlar ya. Evet.
Hello brother. Bakın böyle dondurma arabaları var. Hello. How are you? Böyle dondurma arabalarından dondurma alabiliyorsunuz. Biz birkaç yerden aldık. Pek tadını beğenemedik. Yani bu ülkede çikolata nazarında bir Pasta şey gibi alırsanız tatlı şeyler çok iç açıcı değil açıkçası. sevemedik, evet. Şimdi kalenin içerisine doğru giriyoruz abi. Eski şehrin içerisine doğru giriyoruz. Hemen şöyle size eski Galle'nin haritasını gösterebilirim dostlar. Bakın biz şu an şu girişten girdik. 32 numaradayız. Şuradayız tam. Böyle bir ufak bir ada. Şöyle yukarı doğru çıkalım, Saat Kulesi'nin olduğu yere doğru. Bakın burada doğu batı güney kuzey rotalarını gösteren bir ibare var. Oh, esiyor. Çok güzel esiyor değil mi? Böyle esse mis gibi işte hava. Allah. Burada tenis kortları var. Tenis de oynayabiliyorsunuz. How are you? Good. What's your name? Rohana. Rohanna. My name is Younes. Yes, nice to meet you. Thank you. Yes. Abi şimdi Saat Kulesi'nin olduğu tarafa geldik. Bu Saat Kulesi 1883 yılında yapılmış. Taştan yapılmış. Sade ama etkileyici bir kolonyal mimariye sahip dostlar. Bu kulenin şöyle bir özelliği var abi. Yerel halkın sevdiği bir isim varmış abi. O isim üzerine dikilmiş. O isim de Peder Daniel Antonis. Doktormuş bu abimiz. Şöyle ileri doğru yürüyelim. Gel bakalım. Bakın burada mühimmatlar falan var. Top arabaları var. Artık kalenin surlarındayız. Surların üstünde devam ediyoruz. Bakın burası da bir hastane. Allah'ım sen ne güzel şeysin öyle. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Lan dur lan. Gitti. Ha burada gitti. Burada dostlar komodo ejderi de görebiliriz. Onu arıyor benim gözlerim aslında. Benim de arıyor ama bence bir yerden çıkışıyor kayıtları böyle kadın erkek kıyafet böyle bizim sanki doğduğumuz tarihteki 90'lar 95'ler o zaman böyle popüler olan işte kıyafetler, kot pantolonlar, dar paçalar vardır ya arkadaşlar. Burada şu anda popüler galiba çünkü herkeste var. Baksana abi. O dönemi resmetmişler burada. Portekizliler dönemi diyor. Ve Hollanda dönemi diyor. Bak Hollanda bayrağı var. Burada da Portekiz yazıyor. Portekizliler dönemi diyor. Vay be. Ülke tamamen sömürü ya. Evet. Gerçekten. Ya benim aklım şunu almıyor abi. Sen Hollanda'dasın, ne bileyim Portekiz'desin, işte İngiltere'desin, Birleşik Krallık'sın. Ta geliyorsun dünyanın bir ucundaki burayı keşfediyorsun ve burayı sömürü haline getiriyorsun. İşte kötü bir şey yani. Buradaki halk da işte yoksulluktan dolayı mecburen onlara sırt dayıyor. Öncelikle işte Portekizlere sırt dayıyor. Portekizler sıkıntı çıkartınca Hollandalılara, Hollandalılar sıkıntı çıkartınca da İngilizlere. En sonunda da işte 1950 miydi, 1960'larda mı neydi? O dönemlerde artık bağımsızlığını kazanıyorlar. Eskiden de zaten Seylan Adası olarak geçiyormuş. Dünyanın en meşhur çaylarından biri olan Seylan'ın ismi bu şekilde geliyor. Ağaçlar inanılmaz büyüklükte. Dallar inanılmaz büyüklükte. Avatar'daki ağaçlara çok benziyor. Çok kalın değil mi gövde? İnanılmaz kalın büyük ağaçlar var yani. Arada tek tük normal ağaçlar var ama çoğunlukla çok kalın ağaçlar var. Bakın burası Hollanda döneminde yapılmış. Nederlands yazıyor. 1755'te yapılmış bir kilise abi.
Şöyle kısa bir Ben giremem içeri herhalde. göz atalım. Bakın. Buralarda bir şeyler yazıyor. Böyle bir kilise. Şaşıracaksınız ki burada bir de cami var dostlar. Caminin de içine gireceğiz birazdan. Bakın burada da bir sürü mezar taşları var. Bir sürü kişinin yattığı söyleniyor. Bakın burada bir çan var. Kalenin surları hala devam ediyor böyle abi. Bakın çok güzel kolonyal mimariye sahip inanılmaz eserler. Hala günümüze ulaşmış durumda yani. Fatma onu yakaladı bu sefer. Ya Bu sefer yakalandı. Abi bunun önüne geçerseniz size saldırıyor. Arkasından takip ederseniz sıkıntı yok. Komodo ejderleri ölümcül darbeler atabiliyor. Haberiniz olsun. o dilleriyle zaten. Evet. Ama arkasından gidersen sıkıntı yok. Bu bölgede yaygınmış. Onu öğrenmiştik daha önceden. Önüne geçersen ani bir atakla sana saldırabiliyor. Zaten şu an bizim baktığımızı hissediyor. Tedirgin. Güle güle. Baksana ya, 1683 yılında yapılmış burası. Çok çok farklı. Şey buldu. Kazıyor orayı. Ay. Kazıyor. Yalnız Galle'de çok fazla hissediliyor değil mi bu Evet. yapılar? Diğer yerlerde bu kadar değil de burada çok fazla. Ya şeyden dolayı işte 3 tane ülkenin sömürüsü altında Evet. kalmış bir ufak kent diyebiliriz. Hani 3 ülkeden de burada bir şeyler görebiliyoruz. Bakın çok da fazla müze galerileri falan var böyle. Baksana şu sokağın güzelliğine ya. Bakın burada bir harita daha var. Biz az önce şuradaydık abi. Şimdi buradayız. Buraya geldik. Kıyıdan dolanıyoruz. Çok da yeşillikte durmayayım. Her an Evet evet. gelebilir. Bir de belli olmuyorlar. Evet. Bakın korna çalmayın işaretleri var her yerde. Görüyor musun? Korna yasak. Şey dikkatimi çekti. Binalarda hiç bakım yok. Sallıyor mesela o dönemden kalma renkler bile olabilir. Baksana iyice karalaşmış yani. Çok şey yapmıyorlar. Restore edilmemiş. Evet. Şu ağaca bakar mısınız ya? Yukarıda 1927 yazıyor. 19 ve 27'nin arasında tavuk var. Polis baraks yazıyor. Muhtemelen polis ofisi tarzı bir şey burası. Müze mi acaba burası ya? Gel bir. Aa evet gel. Müze burası. Bak burada da böyle. 1866 yılında giyilen şey, 1864 yılında giyilen, 1815 yılında polislerin giydikleri kıyafet. Bak kılıcın kafası nasıl görüyor musun? Aynen. Farklı. Bak bu da 1848 yılında. Vay çok güzel. Harabe, dökük yerleri seven arkadaşlar vardır ya, çok böyle güzel fotoğraflar çıkar. Bak orası için burası tam uygun bir yer. Baksana çatı falan kalmamış hiç. Çok efsane de fotoğraflar, klipler falan çekilir burada. Böyle abi tatlı kafeler var buralarda. Buralarda hem yemek yiyebilir hem de bir şeyler içebileceğiniz güzel noktalar var. Bilginiz olsun. Şu karşıdaki yapıya bakar mısınız dostlar ya? Ben gerçekten buradaki yapılara hayran kaldım diyebilirim. Bakın burada da abilerimiz soluklanabileceği, ne bileyim işte çifte kumruların
manitaların takılabileceği, ne bileyim işte yemeklerin yenebileceği. Hello. Ve sanatını icra eden dostumun sanatı icra edeceği güzel bir alan. Burası hemen denizi görüyor. Şöyle göstereyim size denizi de. Bakın, o dönemlerden kalma bir top. Şurada da gene bir çifte kumrularımız oturuyor. Direkt denizin dibi. Evet, gayet hoş, gayet tatlı, Evet. gayet güzel. Sesine, yüreğine sağlık. YouTube'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz Ceylan Baskır diye. Şimdi Galle Deniz Feneri'nin bulunduğu yere geldik. Burası 1848 yılında inşa edilmiş. Girişinde 1938 yazıyor ama 1848 yılında burası inşa ediliyor. Genel olarak Sri Lanka'nın en eski feneri olarak geçiyormuş bu fener. Turkey. Okay, nice to meet you. Nice to meet you, bro. you? Fine. You? I'm fine, thank you. What's your name? Are you Sri Lanka, sir? Beautiful. Good, good. Thank you, brother. Nice to meet you. Fenerimiz bu şekilde abi. 1938 yazıyor. Giriş yasak sanırım. Burada abilerimiz bekliyor. Hello. How are you? Hey, you look Abimiz parmağını gösteriyor. Bir şey olmuş. It's close? Close. Okay. Burada 1938 yazıyor. Benim edindiğim bilgilere göre de 1843 diyor. Bakın burada da ablalarımız yemek yiyor. Elleriyle pirinç yiyorlar. Hepsi pembe. Evet. Bakın böyle bir fener görüntüsü. Burası da Galle Fort'un merkezinde, ana surların yakınında yer alan bir cami. Tam yapım yılı belli değilmiş abi buranın. Bakın burada ayakkabılarınızı çıkartmanız söyleniyor. Ben bir gireyim içeri bakayım. Burada sandaletimizi çıkartıp içeri girelim. Bakalım nasıl bir cami var. Şurada yemek yiyorlar. Sanırım bugün onlar için özel bir gün olabilir. Çünkü her köşede yemek yiyorlar. İslami motiflerle birlikte kolonyal mimarinin etkisi görünüyormuş abi burada. Minare yok ama kemerli pencereler ve beyaz dış cepheyle dikkat çekiyor. Beyazımsı bir yapıya hakim zaten. Burada abim namaz kılıyor. Hala aktif. Müslümanların yıllardır bu bölgede yaşadığını gösteriyor. Galle'deki Müslüman nüfus ticaretle uğraşan Tamil ve Arap kökenli halktan oluşuyormuş. Bakın buradan da ikinci kata çıkıyor. Galle Fort'un kalbinde abi bir cami olması, yani burada kilise de var. Hemen diğer sokakta kilise de var. Yani dinlerin iç içe bir arada sevgi, barış, huzur içinde yaşaması çok güzel bir şey. En güzel örneğini burada görebiliyoruz bunun. Bakın minaresi yok dediğim gibi az önce ama şu direklerin üzerinde hilaller mevcut. Zaten hilal olan direkt cami olduğunu anlayabiliyorsunuz. Burada bir Arapça yazıyor. Arapça bir şeyler yazıyor. O dönemlerden kalma Müslümanların yaşadığı bir ev olabilir. Bakın burada da 1887 yazıyor. 1887 yılında inşa edilmiş burası. Bu sokak böyle sağlı sollu bir şekilde devam ediyor abi. Butik
otellerin ve butik kafelerin oluşturduğu güzel bir görüntü sağlıyor size. Birçok noktada böyle galeri yerleri var abi. Bakın. Hep kendi elleriyle, el işçiliğiyle imal edilmiş, oymacılıkla imal edilmiş bir sürü böyle yapılar var. Baksana ya, çok güzel. Evet. How much this price? 20,000. 20,000, 2000 diyor. Hiçbir şey aslında, 260 lira. 4,300. This, Yeah. 4,300. Yeah. Same 4,000. 4,300. Aa bak burada böyle sakal da yapmış abimiz. Ay. Korsanlar. Aa bak burada daha ilginçler var. Korkunç şey bunlar. var. Sri Lanka'nın hayat kurtaran marketi abi Cargill. Burada burası ufak da burada ne ararsanız var. Bakın şöyle içeri doğru gidelim. Burası bayağı büyük bir alışveriş yapabileceğiniz, bir sürü şey alabileceğiniz yer. Ve içerisi her zaman serin. Güzel. Mesela abi size şunu da göstereyim. 1 kilo şeker 215 diyor. Yani 26 lira falan. Bu da 250 diyor. Mercimek kilosu 30 lira. Türkiye'de ne kadar karşılaştırabilirsiniz? Bakın burada da pirinç var. Pirincin fiyatı farklı. Basmati rice diyor. 600. Bunların pirinci de farklı ama. Basmati diyor ama. 600. Abimiz mühimmatın üzerine oturmuş keyif yapıyor. Ay Allah'ım ne gördüm ben. Ne oldu? Allah'ım Allah'ım. Ne gördüm ben niye göremiyorum? Allah'ım adamın üstüne bak. Ay no. No bro. Allah'ım Allah'ım pitona bak. No bro thank you. Thank you. Ha? This is cobra. This is piton. Abi boyu. Thank you bro. No thank you. Abi çok ilginç ya. Just here. Just. Gel. Bak iniyorum. Umarım saldırmaz. No bite me never. Innocent this one. Oy. Very soft yes. Very cold yes. Çok farklı ya derisi. Ay. Bir dokunsana. Bir dokun bak. No bite. Dokun bir şey yapmaz ya dokun bir. Korkuyorum. Yok bir şey yapmaz. Kafası orada. Elini sadece sev. Çok farklı bir his ya. Ay. Baksana. Come you like yes. Thank you bro. Come you. Okay. Şu sepetin içinde de abi kobra varmış. Kobrayı dolarmış boynumuza yani. Ben anlamam. Ben kaçarım baba. Gel kaçalım. Gel gidelim bu diyarlardan. Sıkıntı vallahi. Bakın karşınızda olduğu gibi Hint Okyanusu böyle gözlemleyebileceğiniz yer yapmışlar o dönem. Fener bak şurada kaldı, cami şurada kaldı. Nasıl hissettin gezerken burada? Ben Galle'yi sevdim. Gerçekten Mirissa'dan da güzel ya. Tabii, Mirissa tabii. deniz biraz da ama burası tarih severler için mükemmel. Güzel şeyleri var, sokakları var buranın. Melisa'da bir cadde düşünün sadece. Başka bir şey yok yani. Galle güzel ve şey de çok beğendim. Ella, Galle ikisi oldu şu an ama Evet. Ella birinci sırada yine de. Ella her zaman kalbimizde, Sri Lanka'da bir numara. Burada da abi denize giremiyorsunuz. Yani çok pis şeyleri, suyu falan. Bakın çamurlu. Belki de bu dönem böyledir. Yok burada denize girmek için şu karşı tarafta Untown bölgesi var. Oraya ya da Mirissa tarafına falan gidiyorlarmış. Burada girmiyorlar o Burada zaman çok genelde. tercih etmiyorlarmış. Yani burada olmak bana ne hissettirdi abi? Burada olmak kalenin içinde yürümek, surları yürümek, sokaklarda yürümek, tarihle bu kadar iç içe olmak gerçekten güzel hissettirdi. Aynı anda hem turistlik hem de sakin bir gezi yapabiliyorsunuz. Hiç öyle yorucu bir tarafı yok, trafiği yok, korna sesi yasak bu bölgede. Yani burada yalnız gezsen de, çift olarak gezsen de çok keyif alabileceğiniz bir yer olarak söyleyebilirim buradan size. How much?
This one 4,000 rupees. 4,000. Yeah. Good, good. It's mahogany wood. Yes, good. Hey. Aa bak şu da güzelmiş. Fisherman. much? Fisherman. This is 3,000 rupees. 3,000. Yeah. 2,000 okay. Eh? 2,000 okay. Okay, okay. Take. Ayaküstü para çevirmek ister misin diye sordu. El altından para çeviriyor galiba. Olabilir. Sessiz sessiz soruyor. Evet evet, sessiz sessiz yaklaştı yanıma. Galle'ye gelmek için biz Ahangama'dan bindik geldik. Colombo'dan direkt tren var buraya. Buradan da Colombo'ya direkt tren var. O şekilde de gelebilirsiniz. Biz kuzeyi önce dolaşıp aşağı güneye inip Mirisa'ya, oradan buralara gelip buradan da Colombo'ya devam edeceğiz şeklinde bir rota planladık. Sizin kendi rotanıza göre artık plan yaparsınız diye düşünüyorum. Bu Old Town bölgesine giriş ücreti yok. Normal gelip bakın böyle güzel evlerin bulunduğu sokaklarda dolaşabilirsiniz. Biz tabii şu an kapalı sezonda geldiğimiz için bazı dükkanlar hep tadilata alınmış durumda. Bazıları ise açık. Galle Fort sadece bir şehir değil, yaşanan bir tarih. Eğer yolunuz Sri Lanka'ya düşerse burayı kesinlikle listenize alın derim. Umarım bu video size bir ilham olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basın abi. Sonuçta ücretli değil bu beğenmek. Yavaş. Allah Allah. Yorum atmayı da unutmayın. Kanala abone değilseniz, keşfetten geldiyseniz de bir abone de olun. Bundan sonraki maceralarımızı kaçırmamak için. Abi bakın Sri Lanka'nın böyle taşları da meşhur. Ben çok anlamam taşlardan fakat anlayan arkadaşlar illaki olacaktır. Güzel duruyor yani. Farklı enerjisi vardır taşların. Bilirsiniz. Hello. Abi Türkçe biliyor. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Teşekkür ederim. You living Istanbul or visit Istanbul? Ha, here. Saudi Arabia is many guests coming to Turkey. Understand. Okay. Nice to meet you. Şu dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Bakın. Her tabelada özellikle 3 tane dil var. Birincisi İngilizce, ikincisi Seylanca, üçüncüsü Tamilce. Burada 3 tane dil kullanılıyor abi. Yerel halk özellikle Seylanca kullanılıyor. Yalnız yukarıdaki kuzeyin üst tarafındaki bölgedeki insanlar Tamilce kullanılıyor. Tamil halkı oluyor onlar. Sri Lanka'nın yerli halkına Seylan halkı deniliyor ve İngiliz sömürüsü altında olduğu için de İngilizce'de çoğunluk olarak kullanıyor. Ki zaten direksiyonlardan ve trafiğin ters akmasından anlayabiliyorsunuz İngiliz sömürüsünde olduğu bir ülke. Bakın burası da böyle bir alt geçit yapmışlar. Kocaman bir bina altına normal alt geçit yapılmış. Böyle de bir girişi var. Evet dostlar, şu an çok güzel bir ana tanıklık edeceğiz. Arkadaşlar balığa açılıyor. Balığa açılırken canlı canlı şahit oluyoruz biz de. Bakın teknelerle. Bunlar normal tekne, bak şu geleneksel tekne. Geleneksel yöntemlerle yapılan tekne. Hepsi bir anda açılıyor. Muhtemelen güzel bir duyum aldılar. Brother, where is go? Where is go? Fish. Baksana hepsi birden gidiyor. Bak şu bunun önündeki abi geleneksel yöntemle. Bu da ittireyim bro, ittireyim. Yes, 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 yes. Haydi, 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 haydi. Oo! Oo, ıslandık, oley. Good bro, good, go. İttireyim mi? Gel seni de ittireyim. Hadi. Hadi bro. Hadi 1 2 3. İttir 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 ittir. Tamamdır. Vay be. Thank you bro. Açılıyorlar tek tek abi, tekneleri sürüklüyorlar baksana. Bayağı da yukarı çıkartmışlar ya kıyıya. Tek tek sürüklüyorlar böyle. Sonra gidecekler. Bayağı da açılmışlar baksana. Bayağı tekne var şurada. Muhtemelen bir yerden duyum aldılar.
Güzel bir duyum aldılar. Tütsü kokuları, ağ kokuları. Hadi. Hadi, hadi. Aa! Ne oldu ya? Ben ittiriyordum, bıraktılar. Haydi. Haydi. Aa! Aa! Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yes. Yes. Sıcak ya. Gerçekten çok güzel bir ana tanıklık ettik. Evet. Hepsi açılmaya başladı, baksana ya. Hepsi şimdi sıra bunlarda. gidiyor yalnız. Evet, bunların hepsi açılacak. Sonra da abi dolduracaklar kasaları, gelecekler. Bol bol ton balıklarıyla burada satışa sunacaklar abi. Biz de buradaki şurada balık tezgahı vardı. Oraya ziyaret etmek amacıyla gelmiştik. Böyle bir ana denk geldik. Güzel oldu. Baksana buradan çözmeye çalışıyor abimiz. Bağlıyor, bir şeyler yapıyor. Hello. How are you? Fine. What's your name? Name. İsim. Abimizin ağzında pan var. Abimizin ağzı kıpkırmızı. Evet, buradan kardeşim yükleniyor. Hadi kardeşim, hadi kardeşim, yoruldum ben de ya. Ben yardım edemeyeceğim artık. Bak altına şişe falan koymuşlar, şişeyle gezdiriyor. Gandhi, what's your name? Ünes. Yunus. Haha. Your name? Nisanka. Nisankel. Nisankel. Nice to meet you, Nisankel. I'm tired. Turkey. Yes. Hadi brother, hadi. Oh, 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 oh. Haydi bakalım. Haydi bakalım, geldik sayılır. Oh. Yes, Türkiye. Yes, Türkiye. Come on boy. Come on boy. Turkey boy. Come on boy. Hey. Perfect. Abi böyle bir ortam. Oh. diye bağırıyorlar. Çok iyi ya. Beni gaza getirmeye çalışıyorlar. Ay, yoruldum ama ya. Vay be. Zor biliyor musun? Evet evet. Yani bayağı Baksana kaç kişi var etrafında yani. 6, 7, 8 kişi var. Ta yukarı niye çıkartıyorlar acaba bunları? Buradan böyle indiriyorlar bir de. Brother, ben sizi çekeyim sadece. Yapacak bir şey yok. Yoruldum. Hadi brother'ım. Böceklere baksana. Böcekler çıkıyor aşağıdan. Bunlar bayağı oynatmış elinden bence. Baksana şeyli, çiçekli falan. Ama hepsi bak birbirine yardım ediyor. Ne kadar güzel. Vallahi yoruldum ben arkadaşlar, yani yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince yardım ettim. 4-5 tane tekneyi itekledik. Yoruldum. Bakın sonradan gelecekler abi. Tekneler dolu bir şekilde gelecekler. Burada tezgahlara koyacaklar. Biz buraya ilk geldiğimizde videonun başında hatırlarsanız burası doluydu yani. Güzel denk geldi. Evet. Dostlarım, şimdi geldiğimiz yer bakın Dutch Hospital Shopping. Burası eskiden abi hastaneymiş. Bakın burada bir sürü alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Bir sürü yemek yiyebileceğiniz kafe var. 2 katlı burası. Buranın arka tarafında ise deniz manzaralı oturabileceğiniz kafe var. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bakın şu şekilde gösterebilirim size. Bakın şurada da oturabilirsiniz. Buralarda da oturabilirsiniz. Böyle buranın direkt arkası zaten deniz tarafı. Bir yukarı çıkalım, oradan da deniz manzarasını göstereyim. Akşam yemeklerinizi yiyebileceğiniz güzel bir mekan. Şöyle de gidiyor.
Şöyle denizi de görebilirsiniz. Bak burada bir spa merkezi varmış. İstiyorsanız burada bir ufaktan spa yaptırabilirsiniz. Bakın buralarda bir sürü oturma mekanı var yani. Direkt denizi gözlemleyebileceğiniz güzel bir alan diyebilirim. Düşünsene o dönem abi, eskiden abi buralarda mesela hasta insanlar dolaşıyormuş. Şifa bulmak için geliyorlarmış. Şimdi de abi bir nevi şifa buluyorsun burada yine. Çünkü çok güzel manzarası var. Ufak ufak böyle kafeteryalar, işte ziynet eşyaları. Bakın takılar falan. Gayet güzel ya. Buranın taşları falan meşhurdur Güzel biliyorsun. kolyeleri var, evet. Evet. Alayım mı sana? Hello. Thank you. Galle'de yürüyorsunuz dostlar. Tamam mı? Böyle normal yürüyorsunuz. Böyle bir yeşillik alana geldiniz. Sonra yukarı kafanızı bir kaldırdınız. Muhteşem. Şuraya bak. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, neşeli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Lay la lay la lay la lay la lay la lay la lay. Muhteşem değil mi ya?